Mourinho'dan Arda Güler'e net mesaj. Arda Güler yeni sezonda ilk 11'de olabilecek mi? Bülent Korkmaz'dan Arda Güler açıklaması. Milli takımdan haberler, Real Madrid'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Dünya Kupası grup aşamalarında en çok girişimde bulunan futbolcular kimlermiş? 16 kez girişimde bulunmayla Mbappe, De Bruyne birinciliği paylaşıyor. 15 ile Messi, 14 ile Kenan Yıldız, 13 Ronaldo ve 12 girişimde de Arda Güler de var listede. Yani kötü bir performans sergilemiş olsak da oyuncularımız bazı şeylerde zirveye oynamış ama olmadı arkadaşlar. Haaland Snapchat'ten paylaşım yapıyor. Messi altın ayakkabısına asla dokundurtmuyor diyor. Gol krallığında yarışıyorlar. Messi durmadan atıyor. Dünya Kupası'na katılan 10 Afrika ülkesinden 9'u gruptan çıktı. Fas, Güney Afrika, Fildişi sahili, Mısır, Yeşilburun Adaları, Demokratik Kongo, Gana, Senegal, Cezayir. Sadece Tunus çıkamadı arkadaşlar. Afrika ülkeleri gerçekten başarılı. Dünya Kupası tarihinde üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu kim? Lionel Messi tabii ki de arkadaşlar. Bu Dünya Kupası'nda oldukça fazla rekor kırmaya başladı Messi. Messi'nin üst üste attığı 7 gol. Ürdün, Avustralya, Cezayir, Fransa, Hırvatistan, Hollanda ve Avustralya. İskoçya Dünya Kupası'ndan elendi. Teknik direktör Steve istifa etti arkadaşlar. Ama bizimkiler garip şeyler söylüyor. Birazdan ona da geleceğiz. Jude Bellingham maçın oyuncusu ödülü seçiliyor. İkinci kez arkadaşlar. Vinicius Junior 3 kez seçildi. Arda Güler de 1 kez seçildi. Real Madrid oyuncuları bayağı maçın oyuncusu seçiliyor ya. Evet, gelelim, şöyle bir haber var. Böyle bir söylem var. Jose Mourinho Arda Güler'i önemli bir oyuncu olarak görüyor. Ancak ilk 11 garantisi vermiyor. Kaynak Sport. Yani bu tabii ki de bir söylem. Böyle bir haber yapmış Sport. Arda Güler ilk 11'de oynar mı? Bir önceki sezona bakarsak kesinlikle oynar. Dünya Kupası'na bakarsak biraz tereddütte kalabilir ama ABD maçını izlerse direkt 11'e yazar Mourinho. Bence milli takıma falan da hiç bakmadan direkt Real Madrid'de geçen sezon Arda Güler ne yapmış ona bir bakması gerekiyor. Mourinho'nun Arda Güler'i yedek bırakan kendi topuğuna sıkar. Onu söyleyeyim. Mourinho Arda Güler yedek başlasa bile arkadaşlar, diyelim ki sezona yedek başladı. 1-2 maça da son 15 dakika 20 dakika kala oyuna girdi. Orada yine Arda Kadabra sihirini yapıp kendisini gösterir. Yine kim onun yerine ilk 11 başladıysa onu yedek kulübesine gönderir. Allah onun yardımcısı olsun dostlar. Evet, Real Madrid oyuncuları bu Dünya Kupası'nda toplam 8 kez maçın oyuncusu seçilmiş dostlar. Maçın oyuncusu seçilen isimler de bunlar. Robert Lewandowski Chicago Fire'da Fabrizio Romano'nun haberi, bedelsiz transfer diyorlar. İsmi Türkiye'deki takımlarla anılıyordu, Fenerbahçe ile falan, ama Chicago Fire'a transfer oldu. Roberto Martinez Portekiz milli takımının teknik direktörü. Diogo Jota için Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz diyor arkadaşlar kendisi. Portekiz'in kazanmasını ister misiniz? Ben Ronaldo'nun bir kez Dünya Kupası'nı kazanmasını isterim cidden. Bakalım neler olacak Dünya Kupası'nda. Kazansalar lider olacaklar ve rakipleri Gana olacaktı. İkinci oldular. Rakipleri Hırvatistan oldu. Onu geçerlerse İspanya ile eşleşme ihtimalleri var. Portekiz zor yoldan gidecek Ronaldo ile beraber. Ronaldo'dan sakatlığı bulunan Rodrigo'ya sabret, her şey yoluna girecek diyor arkadaşlar. Rodrigo'nun çaprazları kopmuştu biliyorsunuz. Real Madrid'in transfer yapması için büyük oyuncu satışı yapması gerekiyor. Ve belirtiler bu ismin Camavinga olacağını işaret ediyor. Real Madrid'in 60 milyon euro kazanmayı umduğu Camavinga ile Inter ve Paris Saint-Germain ilgileniyor. AS gazetesi bu haberi yapıyor. Paris Saint-Germain'in Camavinga ile ilgileneceğini düşünmüyorum ama Inter kesinlikle düşünebilir. Miami'deki Portekiz maçından sonra Rodrigo ve Bernardo Silva yakında Real Madrid'de birlikteler arkadaşlar. Arda mı oynar ilk 11'de? Bernardo Silva mı, sizlere de sorayım. Bu arada dostlar, kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız seviniriz. Çünkü abone olmak ücretsiz. Like attıktan sonra hype hakkını kullanırsan da çok mutlu olurum. Teşekkürler. Bülent Korkmaz'dan açıklama geldi arkadaşlar. Ben bunu maç anında söylemiştim. Aynısını Bülent hocamız da söylemiş. Gurur duyuyorum ben kendi çapımda kendimle. Milli takımdaki oyuncuların açıklamalarına ve vücut dillerine bakın. Arda Güler'in Paraguay ve Amerika maçlarından sonraki açıklaması bana şunu gösterir. Açık ve net söylüyorum, yıllarca milli takım ve Galatasaray kaptanlığı yaptım. Kimse kusura bakmasın ama Arda Güler milli takımın kaptanıdır diyor. Benim söylediğime aldırış etmeyen bazı arkadaşlar vardı, bana tam tersini söyleyen arkadaşlar vardı. Bakın, koskoca Bülent Korkmaz milli takımın, Galatasaray takımının büyük kaptanı böyle bir açıklama yapmış. Zor dönemde biri çıkıp sorumluluk alıyorsa, çıkıp özür diliyorsa, ben çok büyük oyuncuyum, çok iyi takımda oynuyorum ama katkı veremedim. Bunda da benim suçum var
diyorsa hiç kimse kusura bakmasın. Takımın kaptanı Arda Güler'dir. Benim de söylediğim gibi ve ben maçı izlerken söylemiştim. Canlı yayında kaydı da var arkadaşlar. Ve bunu Ümit Özat da söyledi. Kaptan Arda Güler olsun diye. Böyle bir akım başladı, hadi bakalım. Açık ve net söylüyorum, Montella kalır ya da gider. Bu TFF'nin kararıdır. Ama takım kaptanı kimse kusura bakmasın Arda Güler'dir diyor. Arkadaşlar bu şekilde eksik yazıları da tamamlamış olduk. Ronaldo Nazario. Kel Ronaldo yani Şişko Ronaldo. Mbappe bana prime dönemimdeki halimi hatırlatıyor diyor. L'Equipe gazetesine söylüyor. Ben Ronaldo'nun kendisine de katılmıyorum burada ya. Sen başkaydın Ronaldo. FIFA 2038 Dünya Kupası'na katılan takım sayısını 64'e çıkarmayı değerlendiriyor. Sizce Montella ile birlikte biz bu 64 ülkenin yer alacağı Dünya Kupası'na katılabilir miyiz? Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Dünya Kupası'ndan elenmemizden dolayı çok şaşkınım. Kupaya katılım sürecinde devlet destek kaynaklarının yatırım olarak kullanıldığı göz önüne alındığında Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın bu durumu derinlemesine incelemesini, nedenlerini analiz etmesini ve bunun tekrarlanmasını önleyecek kapsamlı tedbirler alınmasını talep ediyorum diyor. Bizimkiler de garip garip tehditlerde bulunuyor. Adamlar da böyle bir analiz falan yapalım diyorlar. Türkiye Dünya Kupası grup aşamalarındaki en iyi 4. sıradaki takım oldu. En iyi sonuncu olmuşuz arkadaşlar gruplarda. Ricardo Quaresma Portekiz milli takımında neşe eksik, mutluluk eksik, yaratıcılık eksik, istek eksik, mücadele ruhu eksik, her zaman sahip olduğumuz o özgüvenli duruş eksik diyor. Kralı futbola geri döndürecekler. Dön baba, özledik ya. Xabi Alonso, Real Madrid'in Enzo Fernandez'i transfer etmesini engellemek istiyor. Çünkü bir gece vakti Cucurella'yı kaptırmıştı. Real Madrid'e Enzo'yu da vermek istemiyor. Ve Enzo giderse yerine Tchouaméni'yi almak istiyor o da. Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid'in hangi oyuncusu en büyük ilerlemeyi kaydedecek, sizlere soruyorum. Arda Güler mi? Dean Huijsen mı? Mastantuono mu? Endrick mi arkadaşlar? Bunlardan hangisi prime'ına doğru yükselir Mourinho ile beraber? Jude Bellingham. İngiltere'de Real Madrid'dekinden daha ileri düzeyde oynuyorum ama sorun değil. Tek önemli şey takıma yardım etmek diyor. Garip bir açıklama olmuş bu arada. Grup aşamasının en kötüleri: Anthony Gordon, Ferran Torres, Neto, McTominay, Vitinha, Hakan Çalhanoğlu ve Muslera da var arkadaşlar. Burada Valverde de var bu arada. Dünya Kupası'nda grup aşamasının en kötüleri. İspanya U19 için Thiago Pitarch'tan hat-trick ama asist olarak hat-trick yapıyor. Thiago Pitarch 3 tane asist yapmış. İskoçya elendi, teknik direktörü istifa etti. Uruguay elendi, teknik direktörü istifa etti. Türkiye elendi, nasipten öte yok. Son dakika. Florentino Perez neyi daha öncelikli olarak görüyormuş arkadaşlar? Vinicius Junior'ın sözleşme yenilemesini Olise transferinden daha öncelik olarak görüyormuş Florentino Perez. Sizlere sorayım, bunu da sizlere sorayım. Olise mi, Vinicius Junior mu? Hangisini seçerdin? Pablo Paz, Nico Paz'ın babası. Nico'nun Como'da kalma kararı mı? O gerçekten Como için tekrar oynamak istedi. Kolay değil çünkü Real Madrid de onu %100 geri dönmeye ikna etmek istedi. Ama o Como'da kalmayı ve orada Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı istedi. Como'da çok sevildiğini hissediyor ve kalmaktan çok memnun. Ortam için, takım için, antrenörü için, kulübün projesi için ama aynı zamanda şehir için. Ve bu arada Como şehri çok güzel bir şehir arkadaşlar. Haritadan falan YouTube'dan bakmanızı öneririm. Hala geri alım maddesiyle Real Madrid'e dönebilir ama şunu söylemeliyim ki çok mutluyum. Como'da kendini tamamen evinde hissediyor ve bu onun için en iyi seçenek. Belki de Kenan Yıldız bu yüzden Juventus'ta kalmak istiyordur, aynı bu şekilde hissettiği için. Luka Modric, Jose Mourinho'nun 2012'de yaptığı gibi beni tekrar araması mı? Hayır diyor gülerek. Ona elbette bol şans dilerim. Harika bir adam. En iyi antrenörlerden biri ve ona karşı özel bir sevgim var diyor Modric. Brezilya'da Ancelotti'nin Neymar'ı Dünya Kupası kadrosuna eklemesinin ardından 5 bebeğe Neymar ismi verilmiş dostlar. Yan Diomande bu yaz Leipzig'ten ayrılması durumunda tercihini Paris Saint-Germain'den yana kullanacak. Çok da kaliteli bir oyuncu. 100 milyon euro seviyelerinde sanırım bonservis bedeli. Davinson Sanchez'in iptal edilen golü hakkında Kolombiya milli takım teknik direktörü Nestor Lorenzo bir sonraki maç öncesi pedikür yaptırmasını öneriyorum. Ayak baş parmağından dolayı offside'de kalıyor. Davinson Sanchez çok da güzel bir gol atmıştı aslında Portekiz'e ama offside gerekçesiyle iptal oldu gol. Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası'nda Güney Afrika karşısında aldığı şok mağlubiyetin ardından bu fiyaskoya öfkelenen yayıncı kuruluş KBS basın toplantısını verirken teknik direktör Hong Myung-bo'nun yüzünü sansürledi. Fena tepki. Dünya Kupası'ndan elenen Güney Kore'de teknik direktör Myung-bo Hong görevinden istifa etti.
20 galibiyet, 9 beraberlik, 16 mağlubiyet. Hakan Çalhanoğlu'ndan bir mesaj var arkadaşlar. Bugün söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor. Bugünlerin hayalini uzun zamandır kuruyorduk. Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize unutulmaz bir gurur yaşatmayı çok istiyorduk. Ne yazık ki bunu başaramadık. Bu formayı taşımanın ne kadar büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu her gün hissettim. Ve bugün bu sonucun sorumluluğunu da takım kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum. Herkesten önce sen değil, Paraguay maçından sonra da, ABD maçından sonra da Arda Güler üstlendi. Orada olman gerekiyordu kaptan olarak. Pısırık ve korkak bir kaptan olmaz bence. Biliyorum üzgünsünüz, kırgınsınız, kızgınsınız. Aldığımız eleştirilerin bir kısmı ağırdı, bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı. Çünkü bu formayı giyen herkes bu ülkenin umutlarını omuzlarında taşır. Biz o umutların karşılığını sahada veremedik. Bunun sorumluluğunu da takımla beraber en çok ben hissediyorum. Yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz. Ama futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir. Dün kazanırken sizin evladınız olmaktan nasıl gurur duyduysam, bugün kaybederken de aynı aidiyetle başımı öne eğiyor, yine aynı gururla bu ülkenin evladıyım diyorum. Bu kutsal bayrak bize hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğretti diyor. Daha çok çalışacağız, daha çok güçlü döneceğiz. Bugün yarım kalan hikayelerimizi tamamlamak, bu armanın hakkını vermek, bize inanan herkese yeniden umut olmak ve çocuklarımıza hak ettikleri gururu yaşatmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizi bugün de yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin diyor. Dünya Kupası bitmiş. 5 gün olmuş herhalde. Biz elenmişiz falan. 4 gün olmuş, 5 gün olmuş. Bilmiyorum kaç gün olmuş. Açıklama yeni geliyor. Çay soğuduktan sonra tat vermiyor bence. Bosna Hersekli Tarik Muharemović, insanların hakkımızda ne konuştuğu umurumda değil. Sonunda her zaman özür dilerler. Ejderhayı uyandırdığınızda iş bitmiştir. Ejderha? Kime söylüyor bunu? Tim Howard'a falan söylüyor. Bosna Hersek hiç gelmesin Amerika'ya. Onları yeneceğiz falan filan gibi açıklama yapmıştı eski kaleci Tim Howard. Muharemović de ona bu şekilde cevap vermiş. Bakalım ne olacak? Siz kimi destekliyorsunuz? Ben Edin Dzeko'nun bizi desteklemesinden ötürü Bosna'yı destekliyorum. Robert Lewandowski Türkiye'de Barcelona ile yollarını ayıran 37 yaşındaki Polonyalı süper golcü ailesiyle birlikte tatil için Antalya'ya geldi. Onu görebilme ihtimalim var çünkü ben Antalya'da yaşıyorum ama ben Arda Güler gelirse Arda Güler'i görmeye gideceğim arkadaşlar. Bekliyoruz Arda'yı. Alttaki haberde tamamen yalan olduğunu düşünüyorum. Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a geri döndü. Cagliari'de oynamaya devam edersen seni de takip edeceğiz. Avrupa'da oynayıp Türkiye'ye dönen futbolcuları biliyorsunuz takip etmeyi bırakıyoruz. Eğer orada kalırsa onu takip etmeye devam edeceğiz. Yer yer Semih Kılıçsoy haberlerine de yer vermiştik. Maçlarını bile canlı izlemiştik. Ama buraya dönerse takibi bırakıyoruz biz. Çünkü kanalımızın konsepti bu arkadaşlar. Avrupa'da oynayan Türk futbolcular. Fotoğraftaki 4 Brezilyadan 3'ünü kesin tanırsınız ancak Dida'nın yanındaki ismi tanımakta zorlanabilirsiniz. Ben biliyorum, Dida'nın ismini zaten vermişler. Diğer 3 futbolcunun ismini yaz bakalım. Buradan sonra birkaç tane daha sorum olacak. Bu kimin bacakları ve çorabıdır, kimin ayakkabısıdır arkadaşlar? Sizlere soruyorum. Bu kimin ayakkabısı? Bunu da sizlere soruyorum. Hepsinin cevabını tek tek yazın. Dünya Kupası ile ilgili sorum var. FIFA Dünya Kupası grup aşamasında en iyi oyuncu kimdi? Grup aşamalarındaki en sevdiğin en iyi oyuncuyu yaz bakalım. Şimdiye kadar FIFA Dünya Kupası'nda en iyi takım kim oldu? Grup aşamalarındaki en iyi takım, en çok öne çıkan takım hangisiydi? Yorumlar kısmına bunu da yaz. Fatih Terim kaybetmekten korkmayın, başka türlü kazanamazsınız diyor. Günün sözü bu olsun. Günün fotoğrafı da bu olsun arkadaşlar. Dembele Mbappe'den izin almadan hat-trick yapınca D. Mbappe'nin attığı bakış arkadaşlar. Çok iyi fotoğraf ya. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype hakkınızı kullanmayı unutmayın. Öncelikli olarak kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsan sevinirim. 15.000 abone olmak istiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.